Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, inayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in fazileti, hayatımızdaki önemi, ehemmiyetiyle ilgili, onu okumamızdaki, anlamamızdaki bizim açımızdan faydasıyla ilgili bir ayet-i kerime ve iki hadis-i şerif inşallah zikredeceğiz. Rabbim öncelikle güzel bir şekilde anlamayı ve yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Azze ve Celle İsra Suresinin 83. ayet-i celilesinde buyuruyor ki وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Kısaca Rabbimiz mealen biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olarak olacak şeyleri indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını artırır buyurmaktadır. Kısaca açacak olursak, Kur'an mümin için bir rahmettir, bir şifadır buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Bu ayeti biz nasıl anlayacağız? Eğer bizler Rabbimizin emirlerine uyduğumuz zaman, emirlerine itaat ettiğimiz zaman, Rabbimiz neyi yasakladıysa ondan kaçındığımız zaman Kur'an bize şifa olacak. Rabbimizin emirlerine, yasaklarına riayet etmeyip yasaklarını çiğnediğimiz zaman bu bizim hem dünyada hem ahirette zararımıza ve ziyanımıza olacaktır. Nasıl? Rabbimizin bir emrini çiğnediğimizi düşünelim. Allah muhafaza. Diyelim ki içki içtin, sarhoşsun, yola çıktın, kaza yaptın, maddi veya manevi zarara uğruyorsun. Belki adam vefat edecek, hapse gireceksin. İçkiye para verdin, cebinden para gitti, zarar. Efendim, ailen darmadağınık oldu, zarar. İşte dediğim gibi trafik kazaları veya kafan uyuştu, birine bir söz söyledin, kavgaya karıştın. Hepsi bizim için bir zarardır, ziyandır. Bakınız, Allah'ın bir emrini çiğnediğimiz zaman başımıza gelebilecek hadiselere bakınız. Bundan kaçındığımız zaman cebimizde paramız kalacak. Efendim, yani kazadır, beladır, musibettir. Başımıza yani bu içki müptelasından, içki belasından dolayı böyle bir sıkıntı gelmeyecek. Bu da bizim için rahmet olacak, mağfiret olacak, bereket olacak. Hem maddi hem manevi. Hem maddi zarara uğramayacağız, hem de Rabbimizin emrini uyguladığımızdan dolayı, yaşadığımızdan dolayı Rabbimizin bize affı, mağfireti, ona nail olmak olacak değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerimeyi böyle anlayalım. Uymadığımız zaman zararımıza, ziyanımıza olacağını Rabbimiz haber veriyor. Bu ayet, Kur'an'a uyduğumuz zaman da, itaat ettiğimiz zaman Rabbimizin emirlerine, dolayısıyla hayatımızda güzelliklerin olacağına Rabbimiz bizlere haber veriyor. Rabbim yüce kelamını güzel bir şekilde okumayı, anlamayı ve hayatımıza tatbik etmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor bizlere? İnna Allaha yerfa'u bihâzel kitâbi egvâmen ve yada'u bihi âkharîne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadis-i şerifin manası, Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır. Hadis-i şerifi kısaca açıklayacak olursak, bu Kur'an'la diyor bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, nice toplumları yükseltir. O Kur'an'a uyan toplumları, o Kur'an'ın emrettiklerini yaşayan toplumları dört elle sarıldığımız zaman Allah Celle bizi, derecemizi yükseltecektir. Hem dünyada, hem de ahirette. Ecdadımız yüce kitabımıza bağlı olduklarından dolayı, mushafı orada odada gördüğü zaman ben bu odada yatamam dediği için ayaklarımı uzatamam diyor ve ecdadımız 650 sene dünyaya, 3 kıtaya hükmediyor. Kur'an'a bağlı kaldıkları için, Kur'an'ın emirlerini yaşadıkları için. Yaşamayınca, Kur'an'dan uzaklaşınca, dolayısıyla Rabbimiz bize vermiş olduğu nimetleri elimizden alıyor ve başımıza türlü belalar, sıkıntılar geliyor. Yaşadığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğuna göre
bizi, derecemizi Allah Celle yükseltecektir. Yaşamadığımız zaman da alçaltacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle o insanlar var ki, öyle insan vardır ki hayvandan dahi daha aşağıdadır, aşağı derecededir. Kur'an'a uymadığımız zaman, Kur'an'ın emirlerinden çıktığımız zaman, ayrıldığımız zaman aziz kardeşlerim. Diğer bir hadis-i şerif malumunuz, meşhur hadis-i şerif. Men teallemel Kur'ane ve allemeh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Dolayısıyla bizler Allah'ın kelamını öğreneceğiz ve başkalarına da öğreteceğiz değerli kardeşlerim. Her bir harfine bize okuduğumuz zaman 10 sevap veriliyor. Efendimizin bize naklettiğine göre, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize müjdesine göre Kur'an'ın bir harfini okuduğumuz zaman 10 sevap. Bir de yaşadığımız zaman düşünün. Ahkamıyla amel ettiğimiz zaman düşünün. Dolayısıyla hayatımız güllük gülistanlık olacak Allah'ın izniyle. Evet. Dolayısıyla bizler Kur'an-ı Kerim'i gerek okumada, gerek anlamada, gerek yaşamada inşallah Allah'ın izniyle bu yolda gayret edersek Rabbimiz de bize bunun kolaylığını verecektir değerli kardeşlerim. Allah Celle okuduğumuz ayet-i kerimeyi İsra suresindeki ve nezzil minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minine ve la yezidul zalimine illa hasara. Bu ayet-i kerimeyi ve hadis-i şeriflerden anlattıklarımızı anlamayı, yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Tesirini halk eylesin. Gününüz hayır olsun. Esselamu Aleyküm.